İyi akşamlar sevgili dostlar. Şöyle damardan bir Anestis Delias bestesiyle girdik konuya. Tokutsavaki. Agatonas Iokavidis'in sesinden dinliyoruz. Gecenin giriş parçası. Hoş geliyorsunuz güzel dostlarım. Oba. Bu akşam katılanlar pişman olmayacak. Çok iddialıyım. İrem hocam hoş geldiniz. Yasas Mehmet Cüre. Bahar Erdinçstein, Musa abi, Nuri Ocak, İrfan hocam, Kalinik Tasas, Tikanis Stein, Kalosirtate, Mehtap merhaba, seni de görüyorum. Yasas. Sevgili Hakan Kılavuz, Yorgit Samu hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar olsun. Ne mutlu, ne mutlu. Haftanın en mutlu olduğum anını yaşıyorum şu anda. Sizlerle kavuştuğum an. Boris Carmona selamlar, iyi akşamlar olsun. Morris şarkını illaki çalacağız bu akşam. Söylememe gerek yok. Zaten Marcos Van Vakaris'in olmazsa olmaz parçası o. Hoppa. Bu akşam kendisinden de bahsedeceğiz. Anestis Delias. Onun bir parçasını dinliyoruz. Tokutsavaki. Marcos Baba'yı anarken onu da anacağız. Muhteşem Dörtlü'nün temel taşlarından Anestis Delias. Sevgili Itır Kunter'i görüyorum. Hoş geldiniz. Ali Dokur merhabalar. Çok hızlı bir giriş oldu. Dolayısıyla herkesin ismini birer birer okuyamayabilirim. Ne olur gönül koymayınız. Program esnasında mesajlaşırken zaten göreceğiz birbirimizi ve yazışacağız. Hoppa. Umarım hepiniz iyisiniz sevgili dostlar. Geçen haftadan bu yana. Barba Cemal geldi. Barba Cemal sevgiler selamlar. Hoş geldiniz. Çok mutlu oldum sizi gördüğüme. Yani her hafta aynı şeyi söylüyorum ama bu doğru bir temenni bence. Her şey iyi olsun, iyi düşünelim, güzel düşünelim. Biliyorum çok zor bir hafta geçirdik yine. Dünyanın her yerinde zor, başta sağlık problemleri olmak üzere sıkıntılı günler yaşıyoruz. Tabii ekonomiye yansıması ayrı konu. Ama hep söylediğimiz gibi Nisan ayından bu yana takip ettiğiniz program artık bir aile programı haline geldi. Büyüyen, genişleyen bir aile. Artık hafta içinde yazışıyoruz, selamlaşıyoruz, görüntülü görüntüsüz konuşuyoruz. Yeni yelkenlere, yeni sulara yelken açma projeleri yapıyoruz. Dolayısıyla bu manada çok mutluyum. İyi ki varsınız sevgili dostlar. Başar'cığım da geldi. Merhaba Başar'ım. Zeyno selamlar, hoş geldiniz. Sevgili Aslı ve Niko, sanıyorum Niko da yanındadır. İkinize de selamlar. Lucky'ye de selamlar bu arada. Lucky'yi unutmayayım ben. Eyvallah kardeşim, sağ ol, var ol. Ben her hafta olduğu gibi bir iki dakika daha bekliyorum. Dostlar toplansın, ondan sonra giriş konuşmamı ve sunumuma başlayacağım. Hepinize şimdiden hayırlı akşamlar, güzel bir gece diliyorum. İnşallah en azından sıkıntılarımızı belli bir ölçüde unutabileceğimiz, kendimizden bir şeyler paylaşabileceğimiz bir gece olur yine. Bütün duam o. Ben çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz Nisan ayından beri bunu söylüyorum, artık temcit pilavı gibi oldu ama gerçek bu. Esra Yalçınalp merhaba. Çok mutlu oldum seni de gördüğüme. Heyecan şu, yani bu kadar önemli ustaları, yaşanmışlıkları, hayat hikayelerini bir programda anlatmak, dostlarla paylaşmak tabii ki o kadar zor ki.
Bunu hatırlarsınız, gerek Rosa Eskenazi programında olsun, gerek Stratos Dionysio programında olsun hep yaşadım. Sevgili Yavuz Kaptanım, hoş geldin. Bugün erken geldim, mutlu oldum. Selam. Ne güzel, ne güzel. Tabii bu akşam çok ilginç bir akşam olacak benim adıma. Çünkü yıllardır okuduğum, dinlediğim çok büyük bir ustayı, Marcos Van Vakaris'i sizle paylaşacağım. Hikayeleri, bildiklerimi, videoları, fotoğrafları, anıları. Dolayısıyla çok ama çok heyecanlıyım. Çünkü şöyle söyleyeyim size, aynı Game of Thrones örneğinde olduğu gibi aslında Marcos Van Vakaris'i bence bir sezon, en az 10 bölümden oluşan bir sezonda anlatabiliriz. Ben öyle söyleyeyim. Yetmeyebilir. Ama bu akşam şöyle bir girizgah yapacağız. Söz veriyorum, hani çok fazla bilgiye ve lakırdıya da boğmayacağım size. Arada videolar ve müziklerle bu şeyi kıracağım. Hani monoton olmayacak hiçbir şekilde, öyle bir amacım var. Dolayısıyla ümit ediyorum siz de benim heyecanımı orada hissedersiniz ki şu anda gelen kalplerden bunu ben de yaşıyorum. Çok enteresan bir adam. Sevgili Erhan ve Melike İzmir'den merhabalar, hoş geldiniz. O Maestro'su görüyorum. Mehmetciğim hoş geldin. Barba da burada. Ne mutlu bana. Süper bir gece olacak. Bu arada Marcos Van Vakaris paylaşımının ardından bir saat yine sizle parça çalacağım, paylaşacağım. Şöyle bir kararım var. Bunu da söyleyeyim programa girmeden önce. Ahmet Elçimen hoş geldiniz. Şimdi burada o kadar nefis bir muhabbet dönüyor ki arkadaşlar. Ben programlar sırasında istek geldiği zaman kendimi böyle Spotify'ın ve YouTube'un içinde bulmaya başlıyorum. Dolayısıyla geçen hafta özellikle burada bir takım muhabbetleri ve önerileri, güzel sohbetleri kaçırdım. Şimdi müsaade ederseniz, izniniz olursa, bana gönül koymazsanız şöyle bir karar aldım. 2 veya 3 haftada bir istek parçalar gecesi yapacağım. Burada kurtları dökeceğiz. Hafta içinden size haber vereceğim. Hafta içinde hazırlık yapacağım. Playlistim hazır olacak ve o gece daha önce yaptığımız gibi müthiş bir eğlence, paylaşma gecesi yapacağız. Fakat böyle bu gece olduğu gibi temalı programlar olduğunda beni yanlış anlamazsanız kendi listemden çalıp gecenin ruhuna göre parçalar paylaşmak istiyorum. Olur da böyle hani yine parça talep etme durumu olursa bana kızmayın. Başaramayabilirim bu tür programlarda. Ama sözüm söz 2 veya 3 haftada bir yine istek parçaları temalı programlar yapacağız. Kurtlarımızı dökeceğiz. Bunu sizle paylaşmış olayım. Yani ukalalık yapıp da postlarda bugün bunu paylaşmak istemedim. Karşılıklı konuşarak size bunu aktarmak istedim. İzninizi istiyorum bu konuyla ilgili sevgili dostlarım. Bu arada Yunanistan'dan katılan dostlara da bir iki kelam edelim. Kalispera sas kyries και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα μου Ρεμπέτικα Αρκανάκη. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Απόψε μιλάμε και ακούμε Μάρκος Βαμβακάρης. Απολαύσετε το πρόγραμma. Evet, sevgili dostlar tekrardan hoş geldiniz. Ben küçük küçük Marcos Van Vakaris ile ilgili konuşmaya, çalıştıklarımı aktarmaya başlıyorum. Bakalım 1-1,5 saatlik bir süre içinde nereye geleceğiz? Ondan sonra bir after party yine yaparız. Umut hoş geldin bu arada. Umut'u görüyorum aşağıda. Tragudia 34. Esra teşekkür ederim. İlerletmeye çalışıyorum. Şöyle bir durum var. Farkındaysanız Yunanistan'dan özellikle de ilerleyen saatlerde onların kültürüyle de ilişkili biliyorsunuz. İçtikçe ve yedikçe bağlanıyorlar. İlerleyen saatlerde paylaşım oluyor. Ama bir merhaba ve program içinde konuşmak iyi oluyor gerçekten. Aksi takdirde Türkçeyle onları da boğmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim Esra tekrardan. Efendim şimdi ben arka plandaki müziği de bir parça kısayım. Sevgili Görkem Saulis, Selanik'ten selamlar. Sevgili Görkem yani Saulis ve bütün dostlara Selanik'e ben de sevgilerimi iletiyorum. İyi ki geldiniz. Çok çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Efendim dostlar toplanıyor. Artık ben yavaş yavaş programa geçmek istiyorum. Dediğim gibi Marcos Van Vakaris'i
bir buçuk saat içinde anlatmak çok çok kolay değil. O yüzden bugün bir giriş yapacağız. Size Marcos'u çok fazla tanımayanlar için önerebileceğim kitaplar veya linkler olacak. Bunlardan bahsedeceğiz. Ben bu akşamki girizgahı yaptıktan sonra eminim ki konuya ilgi duyan arkadaşlar detaylı incelemeyi zaten kendi kendine yapabilecekler. İnanamazsınız yani, önümde videolar, çıktılar, kağıtlar, notlar, her şey, inanılmaz şeyler var. Unutacağım bazılarını. Bunu da biliyorum. Dolayısıyla hafta içi de mesajlaşmalarla birbirimizle bilgi paylaşımını devam ettirebiliriz. Ben geçen haftadan Marcos Van Vakaris ile ilgili zaten bir takım videolar ve fotoğraflar paylaşmaya başladım, biliyorsunuz. Onu da devamını getireceğim. Söze geçmeden önce sağlığınıza diyorum. Stinyamas. Bir yudum alayım. Geceye başlayalım. Efendim, şimdi şöyle bir şeye heves ettim. Siz beni tanıyorsunuz programlardan. Yani böyle magazinel tanıtımlar, programlar yapmak istemiyorum. Mümkün olduğu kadar anlattığım sanatçının etrafındaki dünyayı size yansıtmaya çalışıyorum. Böyle olduğu zaman... Bülent Öniz, merhaba, seni de gördüm bu arada, atlamış olmayayım. Edirne'ye sevgiler. Tüm dostlara Edirne'deki. O dünyayı yarattığımız zaman, anlattığımız zaman bir takım şeyler anlam kazanıyor. Yoksa kitaptan okumakla bir takım şeyleri hafızaya veya yüreklere kazıyamıyoruz. Şimdi ben bu akşam şunu arzu ettim. Size bir zamanda yolculuk yaptıracağım kısa süre zarfında, başarmaya çalışırsam. Şununla başlamak istiyorum. Hatırlarsınız, ilk programlarda Rebetika'nın kendimizce tanımını yapıp, hatta bu işin kitaplarını yazmış insanların tanımlarını da bu işe katıp, bunun milliyet bağımsız ortak kültürlerin bir paylaşımı olduğunu, Rebetika müziğinin rebetlerden türediğini, yani ezilmişler, protest kişilikler, bunun tek bir coğrafyası olmadığını, genelde şöyle bir kanı vardır, konuya öyle girmek istiyorum. Yani mübadeleden sonra, yani 1922'den 23'ten sonraki nüfus değişiminden sonra oluşan bir müzik türü olduğu kanaati vardır. Bu aslında çok doğru değil. 3 döneme ayırmamız lazım. Ve en başta şunu söylemek istiyorum. Rebetika, esrar tekkelerinde ve hapishanelerde serpilen bir müzik türüdür. Yani bu genel anlamda böyledir. Tabii diyebilirsiniz ki bazı müzisyenler var, bu yollardan geçmemiş, esrar içmemiş, tekkeden yolu bile geçmemiş. Mesela bunların bazı, Kostas Rukunas bunlardan biri, Rovertakis başka bir tanesi. Yani bunlar hiçbir zaman hayatında uyuşturucu kullanmamış ama Rebetika şarkıları bestelemiş kişiler. Tabii ki bunlar da var ama genel perspektifte baktığımız zaman bir esrar müziği, bir hapishane müziği olduğunu söyleyebiliriz Rebetika'nın. 3 tane döneme ayırmıştık. Bugünkü konuya böyle girmek istiyorum. Dediğim gibi 1922'den öncesi de var. Yunan anakarasında 1850 ile 1922 arasında bizim birinci babalar tabir ettiğimiz müzisyenlerin ürettiği müziklerden bahsediyoruz. Bunlar şöyle söyleyeyim: Kostas Karipis, Kostas Rukunas, Diamantis Dalgas, Melkon, Stellakis Perpiniadis, ki Batis ucundan da olsa birinci dalgaya giriyor. Birinci babalar tamamen bu bahsettiğimiz amane kafelerinde, hapishanelerde veya esrar tekkelerinde bu işi yapmışlar. Daha sonraki ikinci bölümde 1922 ile 1940 aralığı, Marcos Van Vakaris'i biz bu döneme koyacağız. 1905 doğumlu. Batis'i de eş zamanlı konuşma şansımız olacak. Batis'le tanışmaları. Orada da Batis'in sanıyorum 1921 doğumlu olmalı. Bir 15 yaş falan farkları var. Dolayısıyla Batis'i birinci ve ikinci döneme katıyorum. Daha sonra 2. Dünya Savaşı geliyor. 1940 ile 1950 arası 3. bölüm. Orada da Müflüzelis, Yeniçaris, Çiçanis gibi bestecilerin üretimlerini görüyoruz. Dolayısıyla bunu böyle adlandırdıktan sonra konuyu çok daha net anlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Ben sizi 1930'ların başına götürüyorum. Pire'ye gidiyoruz. Şöyle bir hayal edin. Varoşlardayız.
yan mahallelerdeyiz. Sokaktan yürüyoruz ve karşımızda birbirine yamalanmış, birbirine tutunmuş kulübeler, barakalar diyeyim. Bunlar yan yana duruyorlar. Bunlara yaklaştıkça içeriden duman kokusu yükseliyor, müzik yükseliyor. İşte biz bunlara tekkeler diyoruz. Bunların sahibi de tekkeci. İçeride esrar içilen, mümkün mertebe müzik yapılan yerler. Şimdi bunları şöyle anlatmaya çalışacağım. İçeriye girdiğimiz zaman bizi böyle bir mobilyasız bir oda karşılıyor bu tekkelerde. Arka tarafta bir oda daha var. Orada aileler yaşıyor. Yani o tekkenin sahibinin ailesi yaşıyor. Onlar arka tarafta hayatlarını yaşamaya çalışıyorlar. Fakat ön tarafta mobilyasız, tabiri caizse leş gibi yerler ve sadece oturaklardan oluşan bölümler var tekkelerde. Ben şimdi size Hiyotika'da, Pire'de Mikail'in tekkesine götürüyorum. Bakın orada giriyoruz. Mikail kekik yakarak ateşini alevlendirmeye çalışıyor. Bu an mangal yakarken, yani mangalı nargileye sürmeden önce yakma teknikleri var. Burada kekik ön planda, fakat ceviz ve badem de kullanılıyor. Bunu da söyleyeyim. Mikail bu işlerle uğraşıyor. Tabii içeride agalar var. Bu agalar, şöyle söyleyeyim size, mesela Delinik lakaplı Matesis var. Bu arkadaş hem yeraltı dünyasında yer alan, belli cinayetler işlemiş, en az bir kişiyi öldürdüğü biliniyor. Tabii belli parçalar da bestelemiş. Böyle bir arkadaş. Yanında faytoncu Yanni var. Böyle enteresan tiplerden oluşan bir mekandan bahsediyoruz. Yavaş yavaş fokur fokur yakılmaya başlanmış nargileler. Ve bir anda kapı çalınıyor. 2 tane insan giriyor içeriye. Bir tanesi kısa boylu, ince yapılı, öndeki dişlerinden bazıları ayrık bir arkadaş. Bir tanesi de uzun boylu, yapılı birisi. Bunlar kim biliyor musunuz? Bunlar Batis ve Marcos Van Vakaris. Mikail'in tekkesine geliyorlar. Batis çok enteresan bir kişilik. Bakın size onların fotoğraflarını da göstermek istiyorum. Sadece benim yüzümü görmeyin. Bakın şu arkadaş Yorgos Batis ve Marcos Van Vakaris. Beraberler bu fotoğrafta. Batis diyor ki Mikail'e, biz geldik, şöyle bir dumanlanacağız, havamız değişsin diye bize bir yer aç, şöyle bir mangal getir önümüze diyor. Başlıyorlar demlenmeye. Tabi burada çok enteresan şeyler var, anekdotlar var. Batis çok sempatik bir insan, fakat Marcos Van Vakaris'ten çok fazla ses çıkmıyor. Benim faydalandığım dokümanlarda yazar şöyle söylemiş. O zamanki, o dönemi yaşayan insanlar, Marcos Van Vakaris, kimse yanlış anlamasın, tamamen kitaptan aldığım bir şeydir. Sanki bir Saint Bernard köpeğinin yüzündeki anlamsız ifade ile tanımlıyorlarmış. Çünkü girermiş, Batis ne kadar çok konuşkan, ne kadar çok girişkense Marcos Van Vakaris o kadar durgun, donuk bir kişilikmiş. Bu sırada bizim Delinik diyor ki, haydi bakalım Batis, Marcos, şöyle bir verdirin coşkuyu da diyor. Şurası birazcık şenlensin. Tabii Marcos'ta yine ses yok. O sırada Mikail sürüyor, nargileyi sürüyor önlerine. Marcos Van Vakaris şöyle bir çekiyor. Ondan sonra o anlamsız ifade yavaş yavaş azalıyor. Gözleri kapanıyor. Ağzında belli belirsiz bir gülümseme oluşuyor. Ve buzuki çalmaya, şarkısını söylemeye başlıyor. Daha dün akşam veya bir önceki gün bestelediği, daha atıfıl günleri Marcos Van Vakaris'in bunlar. 30'ların başından bahsediyoruz. Çığırmaya başlıyor ve böyle devam ediyorlar Mikail'in tekkesinde mevzu. İşte böyle bir ortam sevgili dostlar. Tabii o zaman kimse Marcos Van Vakaris'in ileride bu işin tabiri caizse Rebetiko dünyasının babası olacağını, hatta yabancılar bile patriark denir, hepiniz biliyorsunuz.
atası olacağını bu işin bilemezdi. O zamanki izde aslında hiçbir tepki vermemekle beraber o ortamları o kadar çok analiz etmiş ve o kadar çok beynine kazımış ki üretimleri hep bunlar üzerine, konular ve insanlar üzerine olmuş. İleride zaten belli bir ekol yaratmasının ana sebebi de bu oluyor. Ben şimdi çok fazla konuştum sanıyorum. Size bir video göstermek istiyorum. Bu video ile bir parça da dinlemiş olalım. Şimdi parçayı tabii dinlemeden önce size ben sözlerini bir okumak istiyorum. Bu arada çok enteresan, göstereceğim video Alman ZDF kanalından. Sevgili Stein, sen anlamadığınız noktalarda aşağıdan bize mesajlarla destek çıkabilirsin. Gerçekten hani bu araştırmaları yaparken Almanya'nın ve Almanya'da bir takım araştırmacıların ne kadar konuyla ilgili olduğunu da gördüm. İnanılmaz keyif alıyorum. Ve onların dokümanlarından faydalanıyorum sevgili dostlar. Şimdi dinleyeceğimiz parça Atakti, uçarı anlamını taşıyor Marcos van Vakaris'in. Sözleri şu: seninle buluşmaktı arzum ve anlatmakta bir dolu şey. Değiştiremesem ama fikrini senin, kessinler dilimi benim. Seni istemiyorum, artık sevmiyorum seni. Bunun da detaylarını ilerleyen saatlerde göreceğiz. Çek git, istemiyorum seni, mutluluklar senin olsun. Büyücüler anlattı bana ve falcılar. Mısırlı bir tanesi de söyledi. Uzun at kuyruklu olanı. Neler yapmadım ki? Düzeltmek için seni ne çare, uçarısın işte sen. Defol git ki özgür olayım ben. 1965'te ilk kaydı yapılmış bir parça Atakti. Onun videosunu size göstereceğim. Ümit ediyorum ses de yeterli olur. Bununla giriş yapmış olalım. Dediğim gibi Stein, sen bize ilgili açıklamaları yaparsın. Ben bir kısmını anladım ama. Für Vater Marcos spielte das Wo doch eine große Rolle. Seine Lieder sangen von den Männern in den Vorstadtkneipen und ihren Problemen mit der Mutter oder der Geliebten. 2000 Stücke gibt's von ihm. Jeden Abend stand ein anderer Gast auf, eingefangen, angesogen von der melancholischen Musik, die er nun mittun, an der er teilhaben konnte in seinem einsamen Tanz. Sohn damals. Der Vater ein Klassiker der volkstümlichen Rebotiko-Musik, der Sohn bemüht, gegen die andrängende Kommerzialisierung zu bewahren, was das Volk in den Kneipen liebt. Evet, oldukça eski bir kayıt, Stein'in söylediği gibi. Arada cızırtılar oldu, gördünüz. Enteresan tabii, burada şimdi biraz sonra anlatmaya devam edeceğim. Şöyle bir konu var. Bu son dönemlerde aslında bir parça. İlk dönemler değil. Gördüğünüz gibi bir kadın sanatçı da var orta yerde. Etrafta izleyen insanlar var. Aslında şunu söylemem lazım. Yani Rebetika'da ilk dönemde
Pire tavrından bahsediyoruz. Yani daha mübadele olmadan işte İzmir'le Pire bağımsız çalışıyorlar, öyle söyleyeyim teknik jargonla. O dönemlerde birbiriyle çok iletişim içinde değiller. Fakat 1922'den sonra bu etkileşim oluyor. İlk zaman Pire tavrı dediğimiz şeyde erkek sesi hakim. Öyle kadının erkeğin bir araya geleceği, eğleneceği ortamlar falan, şeyi hatırlarsınız. Rebetiko 1983 yapımı Kostas Veris'in Rebetiko filminde ki sahnelerde kadınlı erkekli bir eğlenceden bahsediyoruz. Bu dönemlerde yani 20 ile 30 arasında veya şöyle söyleyeyim 15 ile 30 arasında diyelim, çok fazla şey yok. Eğlence ortamı yok. Daha çok böyle esrar tekkelerinde, hapishanelerde oluşan bir müzik. Erkek erkeğe yapılan, takılınan parçalardan bahsediyoruz. Bu son döneme bir parça daha yakın. Onu zaten hikayesini birazdan anlatacağım. Şimdi şöyle bir parmak bal çalmışken ben bir parça daha size dinlettirmek istiyorum Marcos Van Vakaris'ten. Yine çok sevdiğim, eminim siz de çok seviyorsunuz. Kirpiklerin okok olmuş batıyor, kirpiklerin parlıyor isimli bir parça. Tamatokla Sulabun. Onu dinlerken ben de notlarımı kontrol ediyorum efendim. Bu arada sesle ilgili bir problem, görüntüyle ilgili bir problem olursa lütfen haberim olsun. Sevgili Aslan Gürdal, bak mahcup oldum, hay Allah. Bence ikiniz de buradasınız diye düşünüyorum. Aslan hoş geldin, çok mutlu oldum seni gördüğüme. Hoppa. Tamatokla da Sulabun, Shadalulu da tukamu, Shadalulu da tukamu, Tamatokla da Sulabun. Bu arada seneler önce 2000'lerin başında bu parçayla dans ettiğim çok sevgili dostum Sava'ya, inşallah buradadır Sava'da, Feriköy'de çok güzel dans ederdik beraber. Her hafta çarşamba ve perşembe günleri. Sevgili Sava, seni anıyorum bu parçayla. Yasu. Yasu Özgür, hoş geldin, iyi akşamlar. Kalispera σας, Görkem, Yani, Vasil, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας βλέπω. Evet sevgili dostlar, şimdi Marcos Van Vakaris, böyle bir esrarla, hapisle falan filan giriş yaptık. Şimdi neden Marcos Van Vakaris bu kadar ön planda? Onu şöyle kısaca özetleyeyim. Bir kere arkadaş mış gibi değil. Rebet olarak yaşamış bir adam. Yani acıları, aşkları, hayatta yaşadığı zorluklar, işler, doğumundan ölümüne kadar her türlü problemi yaşamış bir arkadaştan bahsediyoruz. Dolayısıyla otantik bir sanatçı diyelim veya kişi diyelim. Onlar herhalde bugün olsa kendine sanatçı demezdi. Zaten ben şarkıcı falan değilim demiş. Rahmetli Ara Güler gibi. O da biraz enteresan tavırları olan bir adammış Marcos Van Vakaris.
Sonra arkadaşları ikna etmiş. Senin özel buğulu bir sesin var. Sen şarkıcısın, aman diyeyim devam et gibilerinden. Dolayısıyla böyle enteresan, otantik bir adam. İkinci durumda şu. İkinci dönemden üçüncü döneme geçişte biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi modern rebetika demek istemiyorum ama rebetika'nın modernleşmesine öncülük etmiş. Ezilenlerin, hayatta sıkıntı çekenlerin müziğinden ziyade herkesin dinlediği, Atina'dan, Selanik'ten, Pire Limanı'ndan çok fazla insanın keyifle dinlediği ve eğlendiği bir müzik türü haline gelmiş. Onlar sayesinde, onlardan kastımı da birazdan anlatacağım. Dolayısıyla Marcos Van Vakaris'i rebetiko'nun babası yapan mevzu budur, otantik olmasıdır. Şimdi hayat hikayesine yavaş yavaş geçelim ve buradan yavaş yavaş türetelim durumu. Marcos 1905 yılında Siros adasında malum doğuyor. O zaman oranın yoksul bir köyünde dünyaya geliyor. 6 kardeşler. Babası Yunan gaydası da denen tulum çalıyor. Dedesinin bir takım besteleri var Marcos Van Vakaris'in. Yani zaten Siros adası müzikle dolu bir ada. Buram buram müzik kokan bir ada. Bu arada biraz önce bahsettiğim esrar ve uyuşturucu konusunda da ön planda olan mekanlardan bir tanesi Siros. Dolayısıyla rebetiko için her türlü ortam uygun. Şimdi ben size tabii bilmeyenler olabilir, çok doğaldır. Bu Siros adası nerededir onu bir göstereyim. Bakın şurada haritada şu Kutsal Delos adası var. Onun etrafındaki çember oluşturan yaklaşık 220 dostlar adadan bahsediyoruz. Şu kırmızı ile işaretli olan ada Siros adası. Gördüğünüz gibi. 220 tane adadan biri. Neden bu kadar önemli? Şimdi Kiklades deniyor Yunanistan'da yanlış bilmiyorsam. Kiklad adalarının en büyüğü esasında Naxos adası. Fakat en çok nüfusun olduğu ada Siros. Ve Siros'un da özelliği Katolik nüfusun, yani biliyoruz Ortodoks ağırlıklı değil, hemen hemen %99'u Ortodoks olan bir yer Yunanistan. Siros adasında Katolik nüfus da çoğunlukta. Dolayısıyla böyle özel bir mekandan bahsediyoruz. Orada dünyaya gelmiş. Marcos ve babası Marcos'un çocukluk yıllarında sokak sokak, mekan mekan gezerek müzik yapmışlar. Marcos'un babası tulum çalarken, tırnak içinde söylüyorum, Marcos da, bu arada Marcos dememin sebebi şu: o dönemlerde Marcos Van Vakaris'i herkes Marcos diye çağırır. Yani Van Vakaris değil, Marcos olarak. Hani Vasilis Çiçanis'e çoğunlukla Çiçanis deriz ama burada Marcos olarak geçiyor. Benim de dilime böyle pelesenk oldu. Böyle söylüyorum. Doğrusu bu. Babası Yunan gaydası tulum çalarken Marcos köpek derisinden imal edilmiş davul çalıyor. Bakın, hatta fotoğrafını bulabilirsem onu size şimdi şöyle bir göstermek istiyorum. Şurada bakın. Tabii bu ekran ortamında çok olmuş. Şuradan bahsediyoruz. Köpek derisinden imal edilmiş davul. Marcos Van Vakaris müzik hayatına bu davulla başlıyor. Tabii bununla birkaç drahmi kazanıyorlar günde ve hayatlarını geçinmek denirse yaşamaya devam ediyorlar bu manada. Oldukça zor bir hayat, söylememe gerek yok. Çok yoksullar. Tabii Marcos, şimdi bu size çok uzak gelmeyecek. Daha önce Rosa Eskenazi'den, Stratos Dionysius'dan ve diğer sanatçılardan da bahsederken benzer şeyler duymuştunuz. 8 yaşında okulu bırakmış. Şimdi kayıtlarda diyor ki Marcos Van Vakaris 8 yaşında okulu bırakmış. Zaten kaç yaşında okula başlıyor? Hadi bugünkü sistem desen abicim 6 yaşında okula başlıyor diyelim ki o zaman 7'dir tahmin ediyorum. Adam bir sene sonra okulu bırakmış. Neden köpek derisi olduğunu bilmiyorum Calliope. Burada şeyler de olabilir. Hani gerçekten aktivist arkadaşlarımız, bu konularda çok duyarlı arkadaşlarımız var. Yanlış bir şey de söylemek istemem kimseyi bu saatte üzmemek için ama bir takım düşüncelerim var. Ama teknik açıklamasını yapamıyorum. Sadece köpek derisinden yapıldığını biliyorum. 8 yaşında okulu bırakınca sevgili Nehir Kunter geldi bu arada. Merhaba Nehir, hoş geldin.
okulu bırakınca annesiyle beraber bir dokuma atölyesinde, bir fabrikada bir şeyler yapmaya başlıyor. Çalışma da denmez ama gidiyor geliyor Marcos Van Vakaris. Tabii dediğim gibi Rosa ve Stratos da çok uyumlu bir şekilde, o da nefret ediyor bu ortamdan. Hem okulu bırakmış hem de fabrikada çok sıkılıyor. Sebeplerinden bazıları da şu, yani oradaki kızlar, Marcos biraz fiziksel olarak iri görünümlü bir arkadaş. Biraz önce bir girizgah yaptım. Büyük de ayakları var. Kızlar, fabrikada çalışan kızlar Marcos Van Vakaris'ten dalga geçerlermiş. Ne kadar kötü, düşünebiliyor muyuz? Yani o yaşlarda, daha küçücük çocuğun bilincinin olmaya başladığı bir yaşlardan bahsediyoruz. Dönemden bahsediyoruz. Tabii böyle sıkıntılar yaşayınca fabrikadan kaçarcasına ayrılmış ve Yasemin geldi, suyun öte yakası bu arada. Hoş geldin Yasemin. Ve tabiri caizse sokaklarda sürtmeye başlıyor Marcos Van Vakaris. Ve işte Marcos Van Vakaris'in temelleri de bence bu noktadan itibaren daha 9'lu 10'lu yaşlarında atılmaya başlıyor. Neden mi? Şöyle söyleyeyim. Çünkü fabrikadan ayrıldıktan sonra manav, kasap çıraklıkları yapıyor. Burada çalışırken üçkağıtçılarla, muhabbet tellallarıyla, yeraltı dünyasının bir takım kişileriyle tanışma şansı buluyor. Ve o gencecik, çocuk yaşında, genç demiyorum, çocuk yaşında uyuşturucuya, haşhaşa başlıyor. Zaten Siros'ta biraz önce söyledim, bu konu zaten sağlam, bulmak çok zor değil. Böyle enteresan hayatlar yaşarken tabii Birinci Dünya Savaşı var. Farklı sıkıntılar var ülke içinde. Bu sırada ailesi ve Marcos kara borsacılık, kara borsa işine giriyorlar. Yani gazete satıyor mesela veya dergi satıyor Marcos Van Vakaris. Bir örnek söylüyorum. O zaman bulması çok kolay olmayan dergileri mesela biri alıp 6'ya 7'ye satmaya başlıyor. İşleri çok iyi gidiyor. Ailece para kazanıyorlar. Fakat tabii polisler belli bir zaman sonra bunu uyanıyorlar ve bakın parantez içinde söylüyorum, ailece hapse giriyorlar. Daha çocuk yaşlarından bahsediyoruz. Biraz önce Rebetiko'nun türediği haşhaş ve hapishane mevhumundan bahsetmiştik. İşte burada Marcos da o konuya dahil olmuş oluyor. Ben şimdi burada virgülü koyarak bir parça daha sizle paylaşmak istiyorum. Sonra muhabbetimize Marcos'un ileriki yaşlarda neler yaptığına devam edeceğiz anlatmaya. Mavra Matya, Mavra Fridya, Kara Kaşlar, Kara Gözler isimli parçayı çalıyorum. Kostas Rukunas'la beraber. Kostas Rukunas'la beraber seslendiriyor Marcos Van Vakaris. Katılan bütün dostlar hoş geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben tabii sohbete devam ederken göremedim kimler geldi, kimler gitti ama bayağı bir sayımız arttı. Hepinize tekrardan merhaba. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Serkan Bey kaydedeceğim. Mutlaka Acil TV'yi de paylaşacağım tabii, kesik yemezsem Instagram'dan haber ederim size. Sevgili Görkem Saulis, Marco Baba'nın sesinde tarlalar var diyor. Bakın ne güzel bir yorum geldi. Birazdan detayına da gireceğim. Nodül babalar. Mehmet Karamancı, ben teşekkür ederim. Sevgili Musa abi, katılımcı sayısı ile ilgili hassasiyetinizi takip ediyorum. Bence de önemli, fakat şu, istikrarlı bir şekilde
kaliteli paylaşımın sayısı artmaya başladı. Benim en çok önemsediğim bu. Çünkü açık söyleyeyim, ben konuştuğum zaman veya dinlediğim zaman konsantre olmayı yeğleyen karakterlerdenim. Bunu hissettiğim zaman çok mutlu oluyorum. Hani şu 70-100 arası neyse artık bunun adını olabilir, 15-20 bin kişi de izleyebilir ama hani şu duyguyu paylaşmak bence çok önemli. Bence zaman alacak, bir parça sabretmemiz lazım. Şunu söylüyorum her vesileyle, yani bizi zamanında bu programı yaparken beni işte Yunancılıkla, Yunan kültürünü mü tanıtıyorsun, milliyetçiler bir şeyler dedi, şu oldu bu oldu. Yani ben bakın konuşmanın başından beri geldiğimiz nokta ne kadar net. Yani iki tane kültürün bağdaştığı, ortak paydalarının bir araya geldiği bir üretimden bahsediyoruz. Birazdan da devam edeceğiz ne kadar ortak şeylerimiz olduğuna. Dolayısıyla bu işler biraz zaman alıyor. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu ortam beni çok mutlu ediyor. İnanıyorum ki çok başka platformda da bir aralarda bir araya geleceğiz. Değişik projelere imza atacağız birlikte. Şimdi en son Van Vakaris ailesini hapiste bırakmıştık. Şimdi bir dönüm noktasına giriyoruz. Tekrardan hani bahsettiğim Rosa Eskenazi ve benzer sanatçılara yakın bir durum oluşuyor. 15 yaşındayken Marcos Pire'ye gidiyor. Şimdi ben bu gidiyor konusuna da çok taktım kafayı. Rosa Eskenazi 13 yaşında gitti. Komotini'ye, işte İskeçe'ye, şuraya buraya. Yani Marcos Van Vakaris 15 yaşında gidiyor. Stelios oraya gidiyor. Yani enteresan. Bu adamlar kimle gidiyorlar? Çünkü okuduğum kayıtlarda hep şunu görüyorum. Burada aslında Görkem Hanım, Yannis Bey'den de Vasilis'ten de destek isteyebilirim. Yani o dönemde tek başına mı seyahat etmişler? Çünkü aileleri arkadan geliyor. Yani bu adam şimdi 15 yaşında Pire'ye gitmiş. Enteresan bir durum. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Neyse çok uzatmayayım. Şimdi hikayeye dönüyorum. Pire limanında kömür boşaltma işi buluyor Marcos. Tabii o dönem söylememe gerek yok. Pire son derece tekinsiz bir yer. İşsizlerin, güçsüzlerin ön planda olduğu, haşhaş içilen, fuhuş yapılan çok tekinsiz bir bölge. Yani insanların böyle karışık hareket ettiği, düzenin olmadığı sistemsiz bir nokta. Dolayısıyla Marcos burada yeni bir hayata başlıyor. Şunu da söyleyebiliriz. Aslında rebet hayatına Pire'de 15 yaşında giriyor. Çünkü gündüzleri sert, kirli işler yaptıkları, akşamları da açıkçası hayatlarında esrar, kadın ve bilimum şey var. Yani bu böyle bir hayat tarzı olarak, ki Rebetiko'nun temel taşlarından biri zaten oluşuyor. Şimdi biraz önce bahsettiğim konunun devamı, birkaç zaman geçtikten sonra Van Vakaris ailesi Marcos Van Vakaris'in yanına geliyor. 2 tane erkek kardeşi var. Bir tanesi uyuşturucu müptelası. Burada iyice de zıvanadan çıkıyor. Ve sokak ortasında, caddede aşırı dozdan ölüyor. Büyük abisi, sanıyorum abisi yanlış söylemeyeceksem, o da son derece önde giden kabadayılardan biri oluyor Pire'de. Yeraltı dünyasının içine dahil oluyor. Zaten daha sonraki yıllarda aralarında çok büyük çatışmalar çıkacak. Onlardan da bir parça bahsedeceğim. Böyle enteresan bir hayat yaşamaya başlıyorlar. Bu arada Marcos Van Vakaris ilk evliliğini Katolik bir kızla yapıyor. Birazdan hikaye geçecek. Çoğu kişi Frago Siriani, ki Maurice Carmona kardeşimin beklediği parça, Frago Siriani parçasını eşi için yaptığını bilir ama doğrusunun bu olmadığını biliyoruz okuduklarımızdan. Onu birazdan anlatacağım. İlk eşiyle çok ciddi sıkıntısı oluyor. Kabadayı olan kardeşiyle bir ilişkisi oluyor eşinin. Başka erkeklerle ilişkisi oluyor. Marcos Van Vakaris'in çok üzüldüğü dönemler bunlar. Şimdi tabii bir yudum uzundan aldıktan sonra devam ediyorum. Şimdi bir dönüm noktasına geliyoruz. Dönüm noktası şu. Sanıyorum 1925 veya 1926 yılıdır. Marcos Van Vakaris o dönem mezbahada çalışıyor. Ağır bir işçi. O sırada çok enteresan bir müzisyenle tanışıyor. İsmi Ayvalıklı Nikos. Ayvalıklı Nikos bir buzuki üstadı. O günlerde bu bahsettiğimiz türde agaların çok sıklıkla rağbet ettiği, dinlediği kişilerden birisi.
Marcos Van Vakaris hasbelkader demeyeceğim. O noktalara çok takıldığı için Ayvalıklı Niko ile tanışma şansı elde ediyor. Daha önce tabii Buzuki dinlememiş bir insan değil Marcos ama Ayvalıklı Nikos'u dinleyince dünyası değişiyor. Babasına diyor ki babacığım bir şekilde bu Buzuki'yi ben edinemezsem sana yemin ediyorum diyor. 2 tane elimi keseceğim ki öyle bir ruh halinde bir adam zaten anlattıklarımdan bu çıkmış olabilir. Böyle enteresan bir etkileşim içine giriyorlar Nikos'la beraber. Ve sonunda tabii Marcos Van Vakaris bir Buzuki sahibi oluyor. Ve çalmaya başlıyor. Bu sırada Ayvalıklı Nikos çok farkında değil ama gündüzleri çok yoğun çalışan Marco gece Ayvalıklı Nikos'un çaldığı yerlerde takılıp onu devamlı inceliyor. Ben bu arada bir parantez koyuyorum. Ben de rakı içilen mekanlarda erbap diyeceğim herhalde doğru şey odur tabiri. Erbapların nasıl rakı içtiğini senelerce takip ettim. Kadeh tutmasından meze seçimine gibi bunlar enteresan konular. Marcos Van Vakaris de öyle Ayvalıklı Nikos'un Buzuki tavrını çok yakından incelemiş ve kendi kendine çalışmaya başlamış. Bakın burada çok enteresan bir şey söylemek istiyorum. 6 ay sonra, sadece 6 ay sonra tekkelerde kendine has tavrıyla müzik yapmaya başlıyor Marcos Van Vakaris. Ve bir akşam çalarken dışarıda kendisinin örnek aldığı Ayvalıklı Nikos, Marcos Van Vakaris'ten gelen Buzuki sesine şahit oluyor ve içeri giriyor kim bu diye. Marco'yu görüyor, çalmasını sabırla bekliyor ve sonra diyor ki Marcos Van Vakaris sen artık müzisyen oldun, öğreneceğin, daha doğrusu benden öğreneceğin hiçbir şey kalmadı diyor. Ve böylece Marcos Van Vakaris'in ilk konuyla ilgili kabiliyetini ve bundan sonra önündeki açık yolu söyleyen de Ayvalıklı Nikos olmuş oluyor. Şimdi bu Nikos'tan neden etkilendi? Bir de onu söyleyeyim unutmadan. Bu arada sevgili Görkem Savlis'in mesajını atlamak istemiyorum. 15 yaşındayken Siros'ta bir yere tam bilemiyorum ama bir şekilde zarar vermiş ve yakalanmasınlar diye gemiyle tek başına gitmiş adadan ve kömür işinde çalışmış. Evet, teşekkür ederim. Yani gerçekten bu kısımları ben çok merak ediyorum. Eksik olmayın bu paylaşımlar için. Benim için çok önemli. Bu detaylarda çünkü bazı şeyler yatıyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi dediğim gibi Marcos Buzuki ilk defa duymamış. Fakat Nikos şöyle bir adam. Ayvalıklı Nikos 10 senesini hayatının hapiste geçirmiş bir adam. Ve Zeybekiko'yu Türk. Bu arada ben şunu da söyleyeyim. Müzisyen değilim. Akademisyen değilim. Hani bu işi ilk keresinden beri söylüyorum. Burada iddiam yok. Sadece doğru kaynaklardan aktarıyorum. Herhangi bir düzelti varsa da onları sizden öğrenmek isterim. Bu arada Selanik'ten Jorge Vasily Kalispera sas Jorge. Thank you so much for joining. I'm seeing your message right now. You should do this English for a broader audience. You're absolutely right. I'm working on it actually. It's been only 6 months so far. I'm working on it. I promise I'll come up with some solutions. Thank you for joining. Such a nice feeling to see you. Thank you. Thank you for joining Jorge. Çok seviniyorum. Dediğim gibi dostlarım geliyor. Selanik'ten oraya Vasilyadis geldi. Türk tavrıyla çalıyor Zeybekiko. Çünkü doğaçlama burada taksimya diyeceğimiz şekilde taksimlerle çalıyor Ayvalıklı Nikos. Burada çok fazla etkilendiği şey var. Şimdi ben bir sonraki kısma geçmeden size bir parça daha dinlettireyim. Ondan sonra muhabbetimize devam edelim. Hem de Yunanlı dostlarımıza da müzik dinletmiş olalım. Şimdi Oli Rebetesto Dünyanın Tüm Rebetlerine isimli parçayı. Bu arada ben bugün Marcos'tan seçtim. Yorgo Dolaras ve farklı yorumculardan da çok nefis yorumculardan da bunlar var. Fakat gecenin teması Marco olduğum için hep ondan otantik parçalar dinletmeye çalışıyorum. Diyebilirsiniz hani daha güzel versiyonları var ama bugün böyle gitmek istedim. Sebebi budur.
By the way, not Vasiliadis, Vasiludis. I am so sorry. Now the perfect right pronunciation oraya Vasiludis. Repepes tu dunya. Riçamu, Duygu hoş geldin. Datça'ya sevgiler. Celal'cim selam. Jorge, by the way, Mateno Elenika, Dan Milao Polikala. I'm so sorry, I'm learning. I'm trying to learn Greek as well. Very soon I'll be speaking with you in Greek as well. Yasu Musavi, Stiyamas. Stratos Pagayumsis'le beraber enteresan bir fotoğraf. Sevgili Haşmet Pamuk hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ne mutlu, ne mutlu sizi görmek. Size bir fotoğrafını daha göstereceğim. Marcos Van Vakaris, Stratus Pagayumsis'le beraber. Evet sevgili dostlar, bu müthiş parçadan sonra muhabbetimize devam edelim. Şimdi saati de kontrol ediyorum. Evet. Zaten 4 saate çıktı galiba değil mi? Bir saat sıkıntımız yok, onu da hatırlıyorum düşündükçe. Şimdi bahsettiğim gibi artık Ayvalıklı Nikos Marco'ya diyor ki sen müzisyen oldun, benden öğreneceğim bir şey kalmadı. Ondan sonra artık Marcos Van Vakaris'in yolu açılmaya başlanıyor. Yovan Çavuş başta olmak üzere çok önemli müzisyenlerle tanışma şansı elde ediyor. Bu sırada tabii 1922'lere 1923'lere geliyoruz. Mübadele, sıkıntılı dönemler, sığınmacıların geldiği dönemler. Orada Pire'ye, Atina'ya, İzmir ve İstanbul etkisi yavaş yavaş nüfuz etmeye başlıyor. Amane kahvelerinin o dönemki tabirlerle kafe antantların sayısı oldukça çoğalmaya başlıyor. İzmir pire tavırları çok fazla olmasa da birbirinin içine geçmeye başlıyor. Yani kadınla erkekli eğlence ortamlarının, kadınların parçaları seslendirmeye başlamalarının Yunan Arak arasında böyle gelişmelere yol açıyor. Şimdi tabii sığınmacılardan bahsettik. Bu sığınmacıların en ilginçlerinden bir tanesi Artemis kod adlı, lakaplı Anestis Delias. Çok enteresan bir kişilik. Hani bir saattir şeyden bahsediyorum. Genellikle yoksul, fakir bölgelerden gelen sanatçılardan bahsediyoruz. Anestis Delias aslında istisnalardan biri. Oldukça iyi eğitim almış. Ve çok varlıklı bir ailenin çocuğu. O
bir şekilde, tabi burada da bu küçük detayları öğrenmemiz lazım, bilmiyorum ama kader demek istemiyorum, mutlaka belli sebepleri var. Batis ve Markos'la tanışıyor Anestis Delias Artemis. O sırada hepsinin bu arada şunu da söyleyeyim, rebetikacıların hepsinde bir lakap var. O dönem yani Artemis'in Van Vakaris ve Batis'le tanıştığı dönemlerde Van Vakaris ve Batis Stratos Payumcis'le o da Ayvalık kökenli, biraz önce bir dostumuz yazdı, çalıyorlar. Artemis'in de katılmasıyla enteresan bir dörtlü oluşuyor. Mahşer'in dört atlısı ve müthiş bir üretime geçiyorlar. Bakın daha sonra Marco'nun birazdan bahsedeceğim açacağı tekkede, daha doğrusu müzikalde barda diyelim, birlikte çalıyorlar. Bu dörtlü Markos Van Vakaris, Anestis Delias, Yorgos Batis, Stratos Payumcis üçü. Müthiş işlere imza atıyorlar. Bu arada bahsettiğim yılları çok zaman arasında gitti geldi, yolculuk yaptık. Merak eden dostlarım olabilir. 30'lu yılların ortasından bahsediyoruz dostlar. 30'lu yılların ortasına geldik şu anda. Bu dörtlü, Mahşer'in dört atlısı müzik yapmaya başladı. Şimdi size dörtlüden bir kayıt dinlettireceğim. Zebekano Spaniolo, bunu Türkçe'de Gizlice Bindim Sandala ismiyle biliyoruz. Stratos'un kaydettiği bir parçadır. Şimdi parçayı dinlettirmeden önce ben size sözlerini de okumak istiyorum ki iyice havaya girebilelim. Bu arada şarkının sözleri bu dörtlüye ait. Dörtlünün deniz kenarında teknede dumanlanırkenki halleri, birbirlerine takılmalarından bahsediyor. Gizlice bindim sandala, vardım Draku kuytuluğuna, 3 adam gördüm, üçü de kendinden geçmiş. Bedenleri kuma serilmiş, bakar mısınız ruh hallerine? Bunlar Batis ve Artemis'ti ve tembel Stratos Payumcis bu arada. Vre Stratos, yap bakalım şöyle güzelinden bir nargile de kafamızı bulalım. Dumanlanabilsin yaşlı Batis'te. O da bundan ne malansın diyor. Yılların dervişi, sonra da Artemis, tüm malı bize bulup getiren. Bizim Artemis'e bak, eğitimli, iyi halli çocuğumuz malı getiren arkadaş oldu. Bu arada onu da söyleyelim tırnak içinde. En iyi mal, konuşmanın başında bahsettiğim Mihail, yani Hiotika'daki tekkenin tekecis Mihail'in favorisi, Bursa'dan gelen ve İstanbul'dan gelen mal, haşhaş. Gönderen odur haşhaşı İstanbul'dan bize. Dumancıların şahıyızdır alayımız çünkü. Ve en alasından Acem tütününü, bu arada Acem tütünü de İran'dan da girdi devreye, tüttürür mangas uzatmadan sözü. Ben şimdi sözleri bu parçayı size dinlettirmek istiyorum. Böylece etkisi bir parça daha artacaktır. Yasu Hande. Hoş geldin Hande. Hoppa. Fon müziğini niye yapmıyorum biliyor musun? Çok ağlak yapıyor diyeceksin ama arkadan seziyor Instagram. IGTV'ye ve YouTube'a koyduğumda telif problemi çıkıyor. Bu yayınları kaydedip paylaşamıyorum. Sıkıntım o. Ama sizi kırmayacağım. Şimdi birazcık arka planda müzik yapacağım anlatırken. Ama ana sebebi budur. Bilginiz olsun diye söylüyorum.
Oba. Bu arada bakın, bu gece dumansız, alkolsüz geçmez. Her akşam bunu yapmıyorum biliyorsunuz. Çok doğru bir şey değil ama varsa imkanınız, sağlığınız yerindeyse dumanı, alkolü bol bir akşam olsun. Bu gece böyle geçecek. Hep Rebetika yürüyoruz. Modern pop yok bu akşam. Sevgi Ali Dokur tabii ki değil. Sadece bizde olduğu gibi Yunanistan'da da polise ne kadar rüşvet verirseniz, onlara ne kadar istihbarat verirseniz o kadar bu işi yapabiliyorsunuz. Yani polis bu işin içinde olduğu için rahat rahat yürümüş. Ama birazdan 36-41 arasında Metaksas diktatörlüğünden bahsedeceğim. Orada konunun sıkıntısı anlaşılacak. Ümit ediyorum açıklayıcı olmuştur. Hoppa! Evet Görkem Hanım, kesinlikle birazdan ondan da bahsedecektim. Yani hazin tablolarla karşı karşıyayız esasında. Yargılamak o kadar zor ki, çok garip bir dönemmiş. Yarın ne kadar sürer? Bana özel mesaj atarsanız size parçayı atayım şu anda. Çünkü anlatmaya devam edeceğim. Özelden size videosunu da göndereyim. Parça isminde, olur mu? Lütfen hatırlatın bana. Şimdi Musa abimizi kırmayalım. Bir şey yapalım. Arka plandan bir müzik yapalım. Bakalım nereye kadar ister. Konuşurken haklıdır. Doğru ama hani dediğim gibi beni kesiyorlar ve paylaşamıyorum daha sonra. Şimdi sevgili Görkem Saulis'in isabetli, tam da zamanında uyardığı ve söylediği gibi Anestis Delias çok erken yaşlarda bir hayat kadınına aşık oluyor ve ondan sebep uyuşturucuya başlıyor ve müptelası oluyor. Halüsinasyonlar görüyor. Çok enteresan, çok kötü zamanlar geçiriyor. O dönemde yakın gelecekte başına gelecek akıbeti gördüğü için bir parça yazıyor. O Panos tu Prezakya, bir müptelanın yakarışı isimli bir parça. Şimdi onu size dinlettirmek istiyorum. Bugünlerini anlatır ve Görkem Hanım'ın bahsettiği gibi 29 yaşında kollarıyla buzukiye sarılmış bir şekilde çok soğuk bir havada donmuş olarak hayata gözlerini yumar. Böyle enteresan hayatlardan bahsediyoruz. 29 yaşına sığdırdığı besteleri, parçaları tahmin edersiniz. O da çok enteresan bir mevzu. Böyle insanlardan bahsediyoruz. Yani programın başında onu söyledim. Marcos Vamvakaris etrafında o dünyayı size anlatmaya çalışıyorum. Artemis de o dönemin çok özel kişiliklerinden biriydi. Şimdi müsaade ederseniz o parçayı size dinlettireceğim. Tabii sözlerini de okumak istiyorum. Hızlıca buradan bulacağımı tahmin ediyorum. Diyor ki, duman çekmeye başladığımdan beri dünya sırtını döndü bana, bilmem ki neyleyim. Önce burnuma çekerdim, sonra iğneyi keşfettim ve erimeye yüz tuttu yavaşça bedenim. Bu dünyada yapacak hiçbir şeyim kalmadı, uyuşturucular yüzünden sokak ortasında öleceğim. Arkadaşlar, yazdığı şarkı Artemis'in. Onu dinliyoruz şu anda ve akıbeti gerçekten öyle olmuş.
Hülya Hanım hoş geldiniz. İyi akşamlar olsun. Nasılsınız? Calliope gerçekten öyle. Şunu da söyleyeyim. Sevgili Evrim Ateşler de bahsetmişti geçen canlı yayında. Şu müziği dinlediğiniz zaman sanki neşeli, eğlenceli bir müzikten dem vuruyor gibi geliyor. Fakat sözleri de böyle hazin. Yani rebetiko böyle bir şey. Harmolipi demişti Evrim. Gerçekten öyle. Acıyla hüznün, acıyla neşenin bir arada olduğu bir kültürden bahsediyoruz. Ve Türk anakarası, Yunan anakarasının ortak kültürüdür bu. Çok enteresan bir şey. Yasu Mangiki mu? Sevgili Duygu müthiş bir yere parmak bastın. Birazdan bir parça dinlettireceğim. Gerçekten sound olarak Fado'ya çok benziyor. O da Marcos Van Vakaris bestesi. Birazdan onu da çalacağım. Harika bir yorum oldu. İpek çok teşekkür ederim. Bugün biz biraz Yorgit Samu ile muhabbet ettik sevgili Ayşe ile. O beni bu konuda uyardı. Dedi ki farklı şeyler yapabiliriz. Doğrudur. Kısa zamanda böyle bir fark yarattım. Bundan sonra bir parça daha hızlı yol alabileceğim ama İngiltere şartlarında odalar veya arka planlar konusunda çok hareket edecek alanlarımız maalesef yok. Bunu biliyorsunuz. Enteresan ülkeler bunlar. Küçük alanlarda daha çok yaşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum beğendiğine. Fark edildiğine çok mutlu oldum. Morris unutur muyum? Bak hikayenin en güzel yerinde. Biraz sabret, en güzel yerinde onu anlatacağım. Efendim şimdi bütün bunları anlatırken tabii etkileşimler başlıyor. İzmir, Pire, kültür, şudur budur karışıyor tavırlar. Pire ve Atina'da tekkelerde patırtılar, kütürtüler, huzursuzluklar artmaya başlıyor. Yani olaylar çıkıyor. Aslında ironik bir şekilde şunu söylemek istiyorum size. Bu da çok inanılır bir şey değil ama dışarıda bu kadar çok bıçaklama, olay, beyaz kadın ticareti, haşhaş, şudur budur her bir şey yaşanırken o arkadaşlar tekkelere gelip huzur bulmaya çalışıyorlar. Aslında müzik dinliyorlar, nargile içiyorlar, orada bir huzur arıyorlar. Fakat son dönemde enteresan bir huzursuzluk beliriyor bu ortamlarda. Dolayısıyla Marcos Van Vakaris bu olaylardan sıkılıp kendi mekanını açmaya karar veriyor. Biraz önce bahsettiğim fotoğraf da şöyle. Bakın Marcos Van Vakaris'in açtığı barın bir posteri, afişi bu. Oradaki tanıtım. Bu dörtlü bizim Mahşer'in dört atlısı orada çalmaya başlıyormuş. Dolayısıyla oldukça da iyi gidiyor. Yani istedikleri ortam, huzur dolu ortamı orada yakalıyor. Tabii huzurdan kastım şu. Biraz önce bahsettiğim gibi tırnak içinde yani gündüz acayip zor ve kirli meseleler, işlerden bahsediyoruz. Fakat akşam bu mekanlara gelip yine tırnak içinde huzur buluyorlar. Bu birazcık böyle gitmiş. Fakat arkasından polisler tabii biraz önce Ali Dokur mu sevgili dostum veya başka bir arkadaşımız mı sordu nasıl oluyor bu iş diye. Polisler tabii dadanıyor. Diyor ki arkadaş ne oluyor?
burada esrar mesrar olayları var. Sen bana birazcık istihbarat ver de ben de senin açılmana yardımcı olayım. Devam et yani bu işi götür parada kazan diyor polis Marcos Van Vakaris'e. Tabii Van Vakaris böyle bir adam değil tahmin edeceğiniz gibi. Reddediyor. Ve polisler uğraşmaya başlıyor. Dolayısıyla belli bir zamanda bu mekanı yürüttükten sonra polisin yaptığı sıkıştırmalar sonucu mekanı kapatmak zorunda kalıyorlar. Şimdi burada çok enteresan, ilginç bir bölüme geliyoruz. Sevgili Maurice Carmona sanıyorum burada. Senin beklediğin bölüme geldik abicim. Şimdi Marcos Allah kahretsin bütün bu olanı biteni deyip canı sıkılıyor. Diyor ki 1935 yılı bu bahsettiğim. Tekrar bir Siros ziyareti yapalım. Ayrıldıktan sonra sanıyorum ilk ziyareti Siros doğduğu adaya. Yanına çok sevgili Batis ve Robert Takis'i de alıyor. Bu arada ben Batis'i size bir daha göstermek istiyorum. Batis çok enteresan bir adam arkadaşlar. Batis, bunu da parantez içinde söylüyorum. Belki en iyi müzisyenlerden biri olarak tarihe geçmemiş ama adam bu dörtlünün halkla ilişkiler müdürü gibi yani. O kadar çok ağzı laf yapıyor, o kadar çok neşeli bir adam ki Yorgos Batis. Bu grubu böyle omurgası görevi gören bir arkadaş. Dolayısıyla Marcos'la hep beraberler. Batis ve Robertakis'le beraber Siros'a gidiyorlar. Bu sırada biraz nefes alıyor, kafasını dinliyor Ustad Marcos Van Vakaris. Deniz kenarında bir akşamüstü telefonum dedi ki bitiyor, pilim bitiyor aman diyeyim diyor. Arkadaşlar ben şarjı takıyorum, bir donma olursa lütfen haber verin. Bunu çıkarayım tekrar. Şu anda şarj etmek durumundayım, dayanmadı. Bir saati geçmişiz. Deniz kenarında Marcos Van Vakaris, Siros'tayız haliyle, çalarken bir hatun görüyor. Deniz kenarında yürüyen bir hatun. Hatunu çok beğeniyor. Ve bu hatunla ilgili notlar alıyor. Ondan sonra bu Siros seyahati bittikten sonra Atina'ya geri dönerken bu hatunla ilgili bir parça yazmak ihtiyacı duyuyor ve Maurice Carmona'nın çok istediği, şimdi çalacağım, Frago Siriani, yani Katolik Siroslu kız diye Frago Sirianli kız diye diyor birçok kitaplar ama hani Siros'ta yaşayan Katolik kız diyelim biz ona. Bu çok enteresan bir şey çünkü çoğu kişi dediğim gibi programın başında Frago Siriani'yi ilk eşine ithafen yazdığını düşünür. Bu doğru değilmiş. Bunu da öğrendik zaman içinde. Bu kızcağıza ithafen yazmış. Burada tabii enteresan olan şu, o hatun hiçbir zaman bunu bilememiş. Yani Marcos Van Vakaris'in bu parçayı kendisine yazdığını hiçbir zaman bilememiş. Çok daha komik bir şey var. Marcos Van Vakaris kafasında bu kızı Katolik bir kız olarak kodlamış. Bunu da bilmiyor. Çünkü konuşmamış kızla. Frago Siriani'yi yazmış. Dolayısıyla ne hatun biliyor bu parçayı kendi için yazıldığını, ne de Marcos Van Vakaris bu kızın Katolik olduğunu biliyor. Böyle enteresan bir parça Frago Siriani. Şimdi ben onun sözlerini de size okuyacağım. Dediğim gibi çok fazla döküman var elimde, bulabilirsem hemen. Evet. Diyor ki, kalbimde bir ateş, bir alev var. Beni büyülemiş gibisin tatlı Frago Siriani, yani Katolik kız. Seni yine aşağıda kumsalda görmeye geliyorum. Beni okşamanı, öpücüklere boğmanı istiyorum. Bu arada hiçbir ilişkileri yok, tanışmışlıkları diyor, yazmış arkadaş. Seni Finika'ya, Parakopi'ye, Galissa ve Delle Grazia'ya götüreceğim. Kalbim durasıya dek. Ve Biskopot'a romantik bir gezi, benim tatlı Katolik Siroslu hatunum diyor. Buradaki kadın Sotiria Bellu'dur bu arada. Şu 4 illüstrasyon da aynı artistin elinden çıkmış. Bu kız değil yani, onu söyleyeyim. Şimdi ben Frago Siriani, Maurice bu kadar bekledi. Size bir video eşliğinde bu hafta paylaştığım videosunu göstermek istiyorum.
Evet, Serkan Bey'den aşk bu yahu demiş, katılıyorum. Ulaşılmayan aşk aşktır gibi görünüyor. Yani ulaştığın zaman ikinci gün diyor ki birisi birisine çorabını niye buraya koydun falan filan, böyle enteresan bir durum. Evet, böyle ulaşılmazlıklar aşkın kendisi gibi görünüyor. Frago Siriani'nin videosunu, bu sefer Almanca yok, baştan aşağı dinleyeceğiz orijinal yorumuyla. Bir de arada sirtaki yapan, daha doğrusu sirtaki değil de hasapiko diyelim, hasapiko yapan gençler var. Onların da danslarına lütfen dikkat edelim. Ruhtan, gönülden gelen dans nasıl oluyor? Güzel bir örneği. Marcos Valvakaris'in suratındaki o bahsettiğim ifade aynen devam, görüyoruz değil mi dostlar? Böyle bir hiçbir şekilde yansıtmıyor ne düşündüğünü. Evet, videoyu izlerken Kavala valimiz Özlem'i de gördüm. Özlem, hoş geldin. Çok mutlu oldum seni gördüğüme. Stein de aynı anda yazmış. Evet sevgili dostlar, yani gerçekten Marcos Valvakaris'in ifadesi çok ilginç. Bu parçada da ön planda. Evet, Frago Siriani'nin hikayesi buydu. Ümit ediyorum faydalandık hep beraber. Çünkü ben de çok merak etmiştim. Bu konuyla ilgili çok fazla görüş var. Ama sanıyorum yabancı kayıtlardan 3-4 yerden teyit aldım. Bu şarkı gerçekten bir hatuna yazılmış, Katolik bir Siloslu kıza ve kendisi de bilmiyor. Marcos Valvakaris de onun Katolik olup olmadığını bilmiyor. Böyle enteresan bir durum. Çok da önemli değil. İyi ki üretmişler. Bir parantez daha açayım. Bu parçayı Valvakaris yazdığı zaman çok meşhur olmamış dostlar, biliyor muydunuz? Bu da çok ilginç bir konu.
Ne zaman ki Grigoris Bitsikotis bu şarkıyı okuyor, ki bu bilmiyorum ama herhalde tahminim 60'lardan bahsediyoruz veya 50-60'lardan bahsediyoruz. O dönemde meşhur olmuş. Yani Grigoris Bitsikotis okumasa bu parçada güme gidecekmiş gibi bir durum var. O da ilginç bir konu olarak, not olarak düşelim derim. Şimdi efendim, biraz önce bir parça anlatmaya çalışmıştım. Şöyle bir durum var. Marcos kendini şarkıcı olarak görmüyor. Çok enteresan. Diyor ki benden şarkıcı falan olmaz. Burada bana dediğim gibi Ara Güler aklıma geliyor rahmetli. O da ben fotoğraf sanatçısı değilim, ben bir foto muhabirim, iyi bir foto muhabirim demişti. Çok çok enteresan gerçekten. Bu arada Kaan Temizel'i görüyorum. Hoş geldin Kaan Temizel. Fakat dostları onu ikna ediyorlar. Diyorlar ki sen müzik tabiriyle pes, boğuk bir sese sahipsin. Ata Demirer'in tabiriyle nodül, Haşmet abinin dediğiyle bronşit bir sese sahipsin. Bundan bir ekol oluşabilir. Lütfen şarkı söylemeye devam et, çalmaktan ziyade sen bir ekolsün diyorlar ve onu ikna ediyorlar. O da ünlü plak şirketleriyle, ki Columbia Records bunların başında, kayıtlar yapmaya başlıyor. Tabii bu boğuk pes sesi bir saattir dinliyoruz. Adamın çok enteresan bir sesi var yani. Gibi bu ses Marcos Van Vakaris'in alameti farikası oluyor. Birçok takipçisi oluşuyor. Dolayısıyla yarattığı farklardan birisi de bu. Şimdi gelelim bir parça daha hayatının sonuna doğru özel hayatına biraz. Şimdi genel olarak aslında Van Vakaris çok mutlu bir insan değil. Özellikle de ilk eşinle yaptığı evlilik onu oldukça üzmüş. Bahsettiğim gibi, hatta fotoğrafını bulabilirsem bakın, ilk eşi Katolik nikahıyla evlendi. İlk eşi büyük kardeşiyle ilişkiye giriyor. Bakın üçünün burada, büyük kardeşi Marcos Van Vakaris ve ilk eşinin fotoğrafını göstereceğim size. Marcos'un kim olduğu zaten belli. Ortadaki asker kardeşi. Bu ilişki onu yıpratıyor. Çok canı sıkıyor. Bu yetmezmiş gibi bir de hatun başka erkeklerle de ilişki içine giriyor derken annesi, yanlış hatırlamıyorsam okuduğum şeylerden, kızcağızı bıçaklamaya kadar götürüyor işi ama başaramıyor. Öldürmek istiyor gerçekten. O kadar sinirliler kıza karşı. Böyle bir sıkıntılı dönem yaşıyor. Sonunda ayrılıyorlar. Fakat Marcos Van Vakaris o kadar aşık ki bu hatuna. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu da kayıtlara geçmiş. Yani yukarıda başka bir erkekle birlikte olduğunu bildiği halde hatunun kapısına gidip sabaha kadar oturup onu bekleyebilecek kadar da büyük bir aşk yaşıyor. Böyle enteresan. Bu sanatçı ruhu böyle bir şey. Hani bunu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Kayıtlara binaen okuyorum ve paylaşıyorum. Böyle bir hayat yaşamış bu manada. Çok çok enteresan. Ama çok zorlanmış. Sonra bu arada Ali Dokur benimle aynı kaderi paylaşan bir arkadaşım, biliyorum. Birazdan bir 5-10 dakika ara vereceğim. Hepimizin ihtiyacı olabilir. Çok fazla konuştum, farkındayım. Şu bölümü de bitireyim. Bir 5-10 dakika ara vereceğim. Sonra müzik dinlemeye devam edeceğiz. Onu birazdan söyleyeceğim. Şimdi kendi tabiriyle o kadar sıkılıyor ki bu tür işlerden. Kırsala kaçmak istiyor Marcos Van Vakaris. Batis, neşeli Batis yine yanında. Diyorlar ki gel kaçalım birazcık dağlara, tepelere. Nefes alalım yoksa ben kafayı kıracağım diyor Marcos. Gidiyorlar. Tabi burada da şansları yaver gidiyor. Yine bir lakaptan bahsedeceğim. Sırık lakaplı Yannis Papayanou'yla tanışıyorlar. Yannis Papayanou da artık biliyorsunuz, diğer programlarda bahsediyorum. Bursa Gemlik doğumlu. O zamanki ismi Kios. Oradan sığınmacı olarak Yunanistan'a gelmiş bir kişi. Alakaları son derece iyi. Ve birlikte üretmeye başlıyorlar. Birlikte bu kırsal ziyaretten sonra Atina'ya dönüyorlar. Batis, Van Vakaris ve Yannis Papayannou. Atina'nın banliyösü olan Votaniko'da çalmaya başlıyorlar. Bu bahsettiğim aralık da 1936 ve 1939, yani 2. Dünya Savaşı'nın başlayacağı periyoda kadar olan 3 seneden bahsediyoruz. Oldukça verimli,
bir dönem geçiriyorlar. Tabi İzmir ve İstanbul üslubu pire üslubuna karışıyor. Kadın şarkıcıların da ön planda olduğu bir takım okazyonların içine giriyorlar. Çok güzel geceler düzenliyorlar. Dolayısıyla bu mekan toplumun her kesiminin sahiplendiği, sadece batakhanelerden değil Atina'dan üst düzeyler insanların da gelip izlediği bir eğlence türü haline geliyor. İşte Patriark, Rebetika'nın babası, Rebetika'nın atası dediğimiz kısım burada ön plana çıkıyor. Yani yeni bir dönem başlatıyor Marcos Van Vakaris. Kendisi için yeni bir dönem, aslında bir dönem bitiyor ama Rebetika için yeni bir dönem başlıyor. Dolayısıyla bunu da birazdan cümle sizle paylaşacağım. Şimdi bir parça daha çalacağım. Biraz önce sevgili Duygu'ya demiştim. Fado'yu andıran müzikalite olarak bir parça daha var. Onu dinlettiriyorum bir sonraki kısma geçmeden önce. Bu arada sabrınız için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Uzun zamandır, bir saati geçtik. Sabırla dinleyen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum bu heyecanı benimle paylaşan. O Antonis, o Varkaris sevgili Duygu. Bakın burada da bir fado etkisi yok değil. Sağlığınıza. Rica ederim Morris kardeşim, keyifle. Ayşe çok teşekkür ederim, çok naziksin. Ali Dokur çok naziksin. Teşekkür ederim. Harika mesaj. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Didem Hanım hoş geldiniz. Selamlar. Amen. Kaan'cığım görüşürüz. Her zaman buradayım. Bu arada tabii nefis yazışmaları görüyorum. Benim halim de zor dostlar. Neden zor? Şöyle söyleyeyim. Şimdi ağırlıklı katılımcı Yunanistan ve Türkiye haliyle. Şimdi siz orada 10.30 gibisiniz. Ben daha 7.30. Ben burada uzo içerek, fıstık yiyerek
havaya girmeye çalışıyorum. Benim için çok zor gerçekten. Sanki 11-12 gibi olduğunu hayal etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla arada böyle bir ruh hali kopukluğu olursa bununla ilgilidir. Ne olur affediniz ama arayı kapamaya çalışıyorum Uzo ile beraber. Enteresan bir durum. 3 saat az buz bir fark değil arkadaşlar. Öyle böyle değil. Şimdi ara vermeden önce Frankfurt için de zor biliyorum. Gerçekten Stein haklısın. Hande 11.30 oldum diyor. Onun işi daha da zor. Böyle enteresan, güneşi batırmayan bir coğrafyada yayın yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi dedik ki Marcos'un en büyük başarısı veya isteyerek istemeyerek bu yeni döneme yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonrasına bir miras bırakıyor olması. Bir eğlence türü olarak Rebetika ön plana çıkıyor artık burada. Şimdi geri dönüyorum 36-41 arası Metaksas diktatörlüğünün ön planda olduğu bir dönem Yunanistan anakarasında. Tabii bu diktatörlük özellikle Atina ve Pire'deki işleri oldukça bozuyor. Çok sık tutuklamalar meydana gelmeye başlıyor. Tekkeler yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. Müzik yapılamıyor, esrar içilemiyor. Şudur budur. Dolayısıyla bu dönemde ne oluyor? Bir kaçış yolu aranıyor. O kaçış yolu neresi biliyor musunuz? O kaçış yolu Selanik. O zaman görece bir parça daha konuya yumuşak bakan Selanik'e sanatçılar yöneliyorlar. Daha doğrusu rebetler diyelim, sanatçı demeyelim. Burada da Selanik'te de çok enteresan bir karakter var. İsmi polis şefi Muskudis. Bu Muskudis arkadaş Rebetika'ya tutkun bir arkadaş. O kadar tutkun ki bu mekanları kapamayı bırakın. Mekanlara uyuşturucu sağlayacak, toprak altından gizli gizli uyuşturucu sağlayacak kapasitede bir adam. Öyle de yapıyor. Hatta öyle bir noktaya gelmiş ki Vasilis Çiçernes'in nikah şahidi bile olmuş bu Muskudis denen arkadaş. Çok ilginç bir karakter. Dolayısıyla bir müddet Selanik'te çok sevgili güzel Omorfife Selaniki'de bu iş devam ediyor. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Savaş öncesi tarzını yaratan Marcos Selanik'te bu konuyu devam ettirmiş oluyor. Daha sonra savaş sonrasına geliyoruz. O karanlık 39-45 döneminden sonrası artık yavaş yavaş Marcos'un hayatının hani ben bu program için sonuna geliyorum. Çok onun lehine çalışmadığı bir dönem çünkü sağlık problemleri başlıyor. Artrit problemi var Marcos'un. Elleri titriyor, problem yaşıyor ve buzuki çalamamaya başlıyor. Aynı zamanda çok sürpriz olmayacak bir şekilde astım da yaşıyor. Astım, bu ikisi bir araya gelince artrit ve astım yapamıyor. Üretim yapamıyor. Dolayısıyla Marcos'u 2. Dünya Savaşı'nın öncesindeki dönem olarak kabul etmek çok da yanlış olmaz. Maalesef öyle bir sıkıntı yaşamış. Bu arada 2. evliliğinden bahsedeceğim. 2. evliliği Ortodoks Evangelia ile. Ondan 3 tane çocuğu oluyor. Bir tanesi Vasilis, diğeri Stelios, diğeri Dominikos. Stelios Vanvakaris geçen sene vefat etti. O da müzikle uğraştı. Şimdi size zaten ara vermeden önce onun bir videosunu izlettireceğim. Stelios Vanvakaris'in performansını göstereceğim. Fakat şöyle 1900 yanlış hatırlamıyorsam 72 yılında 67 yaşında Marcos Vanvakaris hayatını kaybediyor bu sıkıntılar içinde. Bu dönemde hayatını kaybettikten sonraki dönemde Rebetiko filminin müziklerini yapan Stavros Harakos, söz yazarı, şair, yazar Nikos Gatsos'la beraber, Niko Gatso diyelim, bir parça yazıyorlar ona. Gramma sto Marcos Vanvakaris. Marcos Vanvakaris'e mektup. Şimdi onu ben sizle paylaşmak istiyorum. Sonra bir küçük ara vereceğiz ve parçaları dinlemeye devam edeceğiz, gecenin parçalarını. Şimdi şöyle bir durum var. Yalnız tabii oğlu tabii kapamadan önce onu da yapmam lazım. O videoyu da 2 tane parçam var. Yanlış söylemiş oldum.
Önce Stavros Harakos ve Nikos Gatsos'un ölümü sonrası Marco için yazdığı parçayı çalacağım. Sonra Stelios'un bir parçası çalacağım. Öyle kapayacağım. Yanlış olmasın. Gramma Sto Marcos Van Vakaris'i sesi biraz yükselterek açıyorum sevgili dostlar. Γεια σου ρε Μάρκο Βαμβακάρη, καραβοκύρι Συριανέ, που άνοιγες δρόμο στο φεγγάρι και έλεγες δύσκολα το ναι. Parçayı Yorgo Dalaras seslendirecek bu arada. Είχες δικό σου μπαϊράκι στου Πειραιά την αγορά και συντροφιά σου τα αεράκι απ' τις ψηλάλια στα νερά. Γεια σου ρε Μάρκο Βαμβακάρη, της μοναξιάς μας ουρανέ, άστρα το στόμα σου γεμάτο κι η αλφαβήτα σου μισή, όμως τα πάνω έφερνες κάτω έτσι όπως ήξερες εσύ. κι εμείς λιθάρι το λιθάρι με την αγάπη στην καρδιά σου χτίσαμε πλουσκινικάρι να σε δοξάζουν τα παιδιά. Γεια σου ρε Μάρκο Βαμβακάρη, Γεια σου ρε Μάρκο, μεγάλη και παντότινε. Evet, gerçekten bu hayata yakışır, saygı içeren güzel bir parça. Dediğim gibi Dalaras seslendirdi. Şimdi ben Stelios Van Vakaris'ten bahsettik. Geçen sene kaybettiğimiz Marcos'un oğlu. Onun Gerasimos Andreatos'la beraber performansta sergilediği bir parçayı çalmak istiyorum. Antillarlun ifilakes, bütün hapishaneler birbirine benzer isimli parça. Stelios Van Vakaris burada buzuki çalıyor. Beyaz saçlı, at kuyruklu, zaten tanıyoruz. Gerasimos Andreatos da müthiş sesiyle ona eşlik edecek. Bu parçayı dinledikten sonra ilk bölümü müsaadenizle kapıyorum. Bir 5-6 dakika ara vereceğim. Ondan sonra tekrardan müzik dinletisi için bir araya geleceğiz sevgili dostlar. Stelios Van Vakaris. Down the blue
Έλα πάμε. Όπα! Έλα! Γεια σου βρε Στέλιο! Evet güzel dostlarım. Programın başında dediğim gibi gerçekten Marcos Van Vakaris gibi bir fenomeni, bir ustayı bir programda anlatmak söz konusu değil. Bir sezon 10 bölüm ister. Ama en azından o dönemin ruh halini yansıtabildiysem ne mutlu bana Marcos Hoca'nın çerçevesinde. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir 5-6 dakikalık ara rica ediyorum sizden. Dönüşte müzik dinlemeye, muhabbet etmeye devam ediyoruz. Görüşmek üzere. 5-6 dakika mola.